Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de aynı satırdaki maksimum ve minimum değerleri vurgulama, renklendirmeyi anlatacağım. Bunun için de koşullu biçimlendirme ve mini grafik özelliklerinden faydalanacağız. Tablomuz şöyle dinamik bir tablo. Rastgele arada formülüyle şu F9 deyince o satırdaki minimum ve maksimum değerler değişecek. Dolayısıyla buradaki grafikler de değişecek. Şimdi boş tablo oluşturmuştum. Oradan devam edelim. Öncelikle veri oluşturmak istediğim tablomdaki alanları seçiyorum. Eşittir. Rastgele arada formülünü kullanacağım. 10 ile 100 arasında rastgele değerler oluşturuyorum. Ctrl artı Enter'a bastım. Formüller şimdi hesapla dediğimiz zaman her seferinde bu tablodaki değerler değişecek. Bunun kısa yolu da F9 tuşudur. O F9'a bastığım zaman yeniler ve bu tablodaki bütün değerler her seferinde değişir. Şimdi şuraya bir de grafik oluşturayım. Trend grafiği. Giriş, mini grafik özellikleri var burada. Ekle pardon. Şurada bakın mini grafikler var. Çizgi, sütun, kazanç, kayıp. Biz çizgi ekleyelim şöyle. Veri aralığı soruyor. Tablomu seçiyorum. B2, M13 aralığı benim tablom. Tamam diyorum. Bakın grafik oluştu. Mini bir trend grafiği oluştu burada. Mini grafik özelliğine tıkladığım zaman en yüksek ve en düşük noktaları göstersin bana. Bu bana çünkü o satırdaki en yüksek ve en düşük noktaları görmek istediğim zaman bir referans olacak bunlar bana. Hangi aylardaymış diye. Şöyle kısa bir özet grafik gibi bir mini grafik ekleyecek. Şu anda da ekledi zaten. Mesela bakalım. En düşük 12'ymiş birinci satırda, yani şu ikinci satır aslında da tablomuzun birinci satırı. En yüksekte 95'miş. Baktığımız zaman grafiğe şöyle yaklaştırayım. Bir referans. İlk bakışta bir kısa bir özet gibi olmuş oluyor aslında bu. Mesela bazı satırlarda birden fazla aynı değer olabiliyor. Rastgele arada formülünde. Burada bakın 2 tane bulmuş. Mesela 12 hangisiymiş şu? İkinci değer 100. Mesela maksimum 100 bulmuş. Minimum 2 tane 100 olduğu için şurada 2 tane de olabiliyor. Tabii onu engelleyebiliyoruz aslında. Şimdi onunla uğraşmayalım. Devam edelim. Evet. Yavaşlık oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Koşullu biçimlendirmeyi kullanacağız. Onun için koşullu biçimlendirme uygulamak istediğim tablomdaki veri aralığını seçtim. Ekle diyorum. Pardon, giriş, koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Formül kullan. Eşittir. İlk satırımı yazıyorum. B2 diyorum. Ya da şöyle seçelim. Buradaki sabitlemeyi kaldırıyorum. Biraz anlatacağım. Eşittir. Öncelikle maksimum değerlerimizi bulmak için mak formülü kullanıyoruz. Parantezimizi açalım. Şimdi o satırdaki değerleri minimum ve maksimum bulmak istediğim için B2 M2 aralığını seçiyorum. Ancak burada dolar işaretleri sabit oluyor. Benim istediğim sütun sabit kalsın ama satır değişmesin. Yani şöyle, daha doğrusu sütun sabit kalsın, satır değişsin. O yüzden harfin önündeki dolar işaretlerini bırakıyorum. Satırların değişeceği dinamik olacağı için onların önündeki dolar işaretlerini kaldırdım. Parantezimizi kapatalım. Biçimlendir diyelim. Şöyle bir yeşil renk bulalım. Tamam diyelim. Tamam.
Bakın her satırdaki maksimum değerleri bana yeşil vurgu olarak gösterdi. Aynısını yeni kural diyelim. Eşittir. Yine şurayı seçiyorum. F4 ile dolar işaretlerini kaldırdım. Eşittir minimum. Parantez aç. Yine B2, M2 aralığını seçtim. F4'e 2 kere basaraktan sadece sütunların önündeki dolar işaretlerini bıraktım. Satırları her seferinde değişeceği için dolar işaretlerini kaldırdım. Buna da şöyle bir renk bulalım. Daha fazla renk. Şöyle bir renk olsun. Tamam diyelim. Bakalım şöyle bir F9'a basalım. Bakın F9'a basınca her seferinde verilerimiz yenileniyor ve ilgili satırdaki maksimum ve minimum değerler değişiyor. Şöyle baktığınız zaman işte mesela bir aylık veya bir yıllık satış trendi gibi aynı zamanda şurada grafikte de bu trendi izleyebiliyorsunuz bakın. Hangi aylar düşmüş, hangi aylar artmış. Mesela şurada baktığınız zaman birinci ayda en yüksekmiş. Ondan sonra üçüncü ayda en düşük satış gerçekleşmiş. Ya satış değil de işte stok seviyesi olarak düşünün ama siz tablonuzu tabii istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Satış olur, finans olur, nakit akışı olur. O size kalmış bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.